Herkese merhaba arkadaşlar. Nazlı Bebekleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugün sizlerle yine çok tatlı, şirin bir oyuncakla geldim. Instagram sayfamdan paylaşmıştım. Torunuma ördüm diye. Çok beğeni aldı, çok istendi. Ve ben de hemen sıcağıyla öreyim dedim. Çünkü bir hafta sonra kızımın doğumuna gideceğiz. İnşallah bebeğimizi, torunumu kucağımıza alacağız. Sağlıklı inşallah gelir. Bu da onun uyku arkadaşı odasına bu şekil yanına battaniyesini aynı şekilde yaptık. Bu ipten, bu renklerden ve takım olsun diye de bu şekilde yaptım. Kafasının içinde müzik kutusu var. Bu şekilde çektiğinizde bebeğinizi yanında huzurlu uyusunlar diye bu şekilde yaptık. Şimdi tavşanımızın malzemelerine bakalım neler varmış. O da bir yandan çalsın. Evet, içine koyacağımız bir adet müzik kutumuz var. Şimdi artık genelde her yerde bulunuyor. Bu seferki tavşanın kafasını beyaz yapacağım. Bu tavşanın pembeydi. Bu seferki beyaz olacak. Tunç lüks kadife ile öreceğim. Sizler kartopu hariç, kartopu gerçekten çok bozdu kendini. Amigurumi koton da bozdu. Onun harici Himalaya çok güzel bir ip. Tavsiye edebileceğim bir ip. Bu da çok güzel. Bunu tavsiye ediyorum. Bundan 2 tane gidecek. Kafa, kol ve gövdeye için 2 tane gerekiyor arkadaşlar. Burnunu 50 aralarında bu pembeyle yapacağım bu sefer. Bundan artmıştı. Onunla öreceğiz. Bu aradaki bu battaniye örülen bu iplerimiz var biliyorsunuz. Alize Puff Color. Aradaki gövde detayımızı da bununla öreceğim. Pembeli, beyazlı. Bir tane bundan. Gözlerimiz için 14 milim daha büyüğü varsa o da olabilir. Kaça kadar var bilmiyorum. Bu şekilde bir düğme kullanacağım. Arkaları böyle geçirmeli. İple geçirip arkadan çekeceğim. Çok da güzel oluyor. Düğmeler çok gayet çok böyle çekilmesi lazım ki ancak kopar. Bu şekilde 2 tane düğmemiz ve 3 numara tığım var. 3.20, 3.5 da olur. Benimki bu şekil 3 numara tığım. Bilmiyorum göründüm odakladım ama. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Malzemelerimiz gayet az sayılır. Şimdi bir de içine tabii ki boncuk elyaf. Hemen bebeğimizin, tavşanımızın önce kulaklarını yapalım. Bunun için sihirli halka yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü ipimiz kadife olduğu için çok narin. Çekince hemen kopuyor. O yüzden zincir çekeceğiz. Evet. Kadife örmek biraz sıkıntılı. Aslında çok zevkli. Çok ben seviyorum. Çabuk da bitiyor. Kalın olduğu için. Fakat ilk başlarken biraz problemli. Sayılar X yaparken görünmüyor arkadaşlar. O yüzden sürekli sayacaksınız yaparken. Sabitleme zinciri yaptım bir tane. Yanlış yapmamaya çalışalım. Sökülmeyen bir ip. Sökülünce dağılan bir ip. 2 tane zincir çektim. İkincinin içine hatta 3 çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ikinci kadifem bozulmuş. Hemen biri atlıyorum. Yanındaki zincirime
6 tane sık iğne yapıyorum. 2. Hep sayalım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6. Şimdi baştakini ilmek kaydırdık, kapattık. Hemen araya farklı iple ayraç koyalım. Şimdi bir zincir çektim. Hemen baştaki, dediğim gibi görünmüyor. Baştaki ilmeğim içine hepsine çift batacağım. 6 taneydi. Hepsine çift batacağız. 12 olacak. Yalnız bu şekil almayacağım. Kadifelerde arkadan alacağım. Esneme yapmasın diye. Gayet rahat örüyorum. Hiç sıkış yapmadan. Bu şekil. 2. Hep sayalım. 4. 6. 8. 10 ve 12. 12 tane sayımızı yaptık. Hepsine çift battık. Şimdi ipimi yukarıya alıyorum. Birinciye tek battım. Hemen ikinciye çift batıyorum. Bir tek, bir çift görüyoruz. İlk birkaç sıra bu şekil hep sayarsak zaten ondan sonra örnek çıkacak. Şu an ilk yapıldığı zaman çok ilmekler belli olmuyor arkadaşlar. Çifte kalmıştım. Bir tek, bir çift. 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Bir tek, bir çift. Evet, 4. sıramıza geçiyoruz. Buradaki sayımız 18 olacak. Yeniden yukarıya çıktım. Şimdi 2 ör, 1 arttır. Artık arttırmalar görünmeye başladı. 2 ör, 1 arttır. Gayet rahat örelim arkadaşlar. Hani diğer iki iplerde, kotonlarda sıkış örelim diyorduk ama kadifelerde biraz daha rahat örelim. Akışkan olsun, yumuşacık olsun. 2 ör, 1 arttır. Bitene kadar. Evet, 4. sıramızda bitirdik. İlmek sayımız 24. Şimdi 5. sıramızdayız. Bu sefer 3 tek, 1 arttır. Bu son olacak. Son arttırmamız. 3 tek, 1 arttır. Bitene kadar tekrar yapalım. Evet, 5. sıramızda bitirdik. İlmek sayımız 30 oldu. Ve bundan sonra 8 sıra düz öreceğiz. Hiç eksiltme, arttırma yapmadan 8 sıra örelim. Evet, 8 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi hemen ikişer tane iki yandan keseceğiz. Şimdi hemen buradan ilk sıra başımızdan 2 tane kesiyorum peş peşe. Birinci kestim ve ikinci kesme. Ve bir de karşıdan keseceğim. Aynı şekilde düz geliyoruz. Diğer karşıdan da. Şimdi buraya düz örelim. Hemen karşısından da 2 tane daha keselim. Toplamda 4 tane kesmiş olduk. Ve 26 sayımız kaldı. Şöyle katladığımda daha gelmedik. Evet.
Şimdi diğer tarafından 2 tane kesiyorum. Birinci kesme ve ikinci kesme. Toplam 4 tane kesiyoruz. Ve 26 sayımız kaldı. Şimdi buraya sıra sonuna gelince tekrar aynısını yeniden keseceğiz. Evet, sıra sonumuza geldik. İşaretli yerimize. Bunu hemen yukarıya alalım. Şimdi yeniden burada 2 tane kesme yapıyorum. Birinci kesmem ve ikinci kesmem. Tekrar düz örüyoruz. Karşı ortaya kadar. Ve 22 sayımız kalıyor. Şimdi demin kestiğim yere geldim. Tekrar 2 tane de buradan kesiyoruz. Peş peşe 2 tane. Ve dediğim gibi 22 sayımız kaldı. Şimdi bir sıra düz öreceğiz ve kulağımızı bitirmiş olacağız. Evet, bir sıra düz ördük. Sıra sonuna geldik. İlmek kaydırarak kapattım. Bir zincir çektim. Ve şöyle biraz uzun olarak keseceğim. Kadife olduğu için böyle çıkıyor biliyorsunuz. Evet, kulağımız hazır. Diğer kulağımda örmüştüm. Evet, kulaklarımız hazır. Şimdi ayağımızı örelim. Şimdi pembemizi alıyoruz. Pembemizi yeniden zincir çekip içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Evet, biraz uzun bırakıyorum yeniden. Kadife biraz dediğim gibi riskli başlarken. Çok atıyor çünkü. Şimdi bunu saymıyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Birini atlıyorum. İkinciye 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Hemen ilk zincirimin içine batıyorum birinciye. İlmek kaydırıp kapattım. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi hepsine çift batacağım. Böyle araya da ilmeğimi farklı ip koyarak bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyoruz. Hepsine 6 ilmeğin hepsine çift batıyoruz. Şöyle arkadan örecektik yalnız. Bazen ben de önden yapıyorum. Şöyle bu şekil. İsterseniz önden de örebilirsiniz. Ya daha böyle yaptığınızda daha muntazam, daha böyle açılmasın diye kadifemiz arkadan alıyoruz. 2 4 oldu. 6 8 10 ve 12. Şimdi buradan tekrar bir örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır. Yani
Hep tekrar yapıyoruz. Şimdi 6 idi ortamız. Sonra 12 oldu. Şimdi 18 olacak. Evet, 4. sıramıza geçtik. Bu sefer de 2 ör 1 arttır yapıyoruz. 6 tekrar 2 ör 1 arttır. Devam edelim. Evet, 2 ör 1 arttır 2 ör 1 arttır yaptık. Tekrar yaptık. 24 ilmeğimiz oldu. Sonra bir sıra düz ördüm. Şimdi bu sefer kesme yapacağız. Hemen bir tanesini 4 tane kesmemiz var. Bir tane şimdi hemen baştan kesiyorum. İlk ilmeğimde 4 tane sık iğne örüyorum. Dört tane düz ördüm. Tekrar kesiyorum. İkinci kesmem. 4 sık iğne. 1 2 3 4 hatta 5 10 15 5 de olurdu. 5 sık iğne keselim arkadaşlar. 5 sık iğne örelim. Bir tane kestim. 4 5 sık iğne ördüm. Bir tane keselim. İkinci kesmem oldu. Tekrar 5 sık iğne. 1 2 3 4 5. Üçüncü kesmemi yapıyorum. Tekrar 5 tane. 1 2 3. Bunu 4 tane yapalım. Çünkü şey kalmadı o kadar. Arada 5 kalmadı. Demek 4 iyiymiş. Ben ilk yaptığım doğruymuş. 4 bir kesiyoruz. 4 sık iğne örüyoruz. Bir kesiyoruz. 4 sık iğne. Ben şimdi 5 yapmış oldum. Onu da sökmeyeceğim. Devam ediyorum. Söktüğün zaman ipimiz çok kötü bozuluyor arkadaşlar. Zaten 1-2 eksik fazla burada fark etmez. Şimdi ilk sıramıza geldik. Tekrar geldik başa. Şimdi burada bir daha kesiyoruz. Aynı şekilde 4 tane daha kesiyoruz. Bu sefer 3 sık iğne. 1 2 3 sık iğne aralarda bir kestim. İkinci kesmem. Tekrar 3 sık iğne. 3 bir kestim. Üçüncü kesme oldu. 1 2 3 bir burada kestim. 1 2 3 ve dördüncü kesimimi yapıyorum. Evet, sıra sonumuza geldik. 4 kesme daha yapmış olduk ve 16 ilmeğimiz kaldı. Şimdi beyaz rengimize geçeceğiz. Geçiş yaparken yine son ilmeğimi beyazla alacağım. Arkaya tutturuyorum tekrar. Beyazla geçtim. Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırarak kapattım. Bir zincir, aynı ilmeğe battım ve bir sıra düz öreceğim. Bunları da arkadan tüyümleyip ipimi keseceğim. Evet, bir sıra beyazımla düz ördüm. Şimdi ilk başladığıma batıp ilmek kaydırarak kapattım. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne örüyorum ve hemen bir tane kesiyorum. Bir de karşıdan hemen karşısından keseceğim. 1 2 3 4 5 tane sık iğne örüyorum. 1 3 4
5 tane sık iğne ördüm. Yeni bir tane daha kesiyorum. Ve toplamda 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bundan sonra 6 sıra düz öreceğiz. Evet, kesmeden sonra 6 sıra düz ördük. Sıra sonumuza geldik. İlmek kaydırarak kapattık. Bir zincir çektik. Ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi kolumuza başlayacağız. Kolumuzu da yine aynı şekilde zincirimizin içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinciye hepsine çift batıyoruz. Üçüncüye bir ör bir arttır, bir ör bir arttır yapıyoruz. Şimdi buraya kadar yapalım. Evet, kolumuzun el kısmını yaptım. Dediğim gibi hepsini çift battım. 6 ilmekle başladık. Hepsini çift battık. Üçüncü sıramızda bir ördük, bir arttırdık. Bir ördük, bir arttırdık. Tekrar yaptık. 6 tane. 18 sayımız oldu. 18 ilmeğimiz var. Ve 2 sıra düz ördüm. Şimdi 4 tane keseceğim. Yine deminki gibi hemen ilk sıramda başlıyorum. Birinci kesmemi yaptım. Şimdi 3 tane sık iğne örüyorum. Bir tane kesiyorum. 3 sık iğne. Bir kez. Ve yine 3 sık iğne. Bir kez yapıyoruz. Kaç oldu? 1 2 3 ve dördüncüyü keseceğim. Evet, arada bir tane kaldı. Önemli değil. Evet, şimdi buradaki ilmek sayımız Evet, 14 kaldı. Şimdi son ilmeğimizi beyazla kapatıyoruz. Biraz uzun bırakalım arkadaşlar. Evet, beyazla geçiş yaptık. Hemen ilk sıradakine ilmek kaydırarak kapattım. Bir zincir, aynı ilmeğe battım. Ve bundan sonra 8 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra koparıyoruz ipimizi. Şu arkadan iplerimi birbirine bağlayacağım, koparacağım. Keseceğim ipimi. Evet, kollarımızı da bitirdik. 8 sıra düz ördük. Kestik arkadaşlar. Kollarımız hazır. Bacaklarımız ve kulaklarımızı da yaptık. Ve en sonda burnumuzun da sayısını vereyim. Ve videomuzun sonuna gelelim. Çünkü ne kadar çok süre uzarsa o kadar yüklenmede problem oluyor arkadaşlar. Yine 6 zincirin içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Hepsini çift batıyoruz. Üçüncü sırada bir ör bir arttır, bir ör bir arttır. Dördüncü sırada 2 ör bir arttır, 2 ör bir arttır tekrar yapıyoruz. Ve 24 sayımız oluyor. 18, 22 sayımız oluyor. Ve bir sıra düz örüyoruz. Ve burnumuzu bitirdik. Ben bu burnumu kartopun ile örmüştüm. O biraz kalın bir ip. Kalın kadife. O yüzden bir sıra düz örmedim onu. 3 sırada bitmişti. 4 sırada bitmişti. Biraz daha tuna biraz daha bir narin bir ip. Güzel bir ip. O yüzden bir sıra daha düz ördüm. Böyle daha belirgin olsun diye. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Birinci bölümde parçalarımızı hazırladık.
İkinci bölümümüzde kafamızı yapacağız inşallah. Evet. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Nazış'ın Bebekleri adlı kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet, uykucu arkadaşımızın ikinci bölümündeyiz. Sizlerle birkaç gündür ikinci bölüm çekemedim. Kayınvalide ve peder bize geldiler rahatsız oldukları için. Gelen giden oluyor tabii, yoğunum. Şu an yine gece çekmeye başladım. İnşallah bu son videomuz olur. O yüzden de zamandan tasarruf olsun diye kafamı başladım. Yine 6 sık iğne ile başladım. Zincirim içine 6 sık iğne yaptım. Hepsine çift battım. İkinci sırada 1 ör 1 arttır, 2 ör 1 arttır, 3 ör 1 arttır, 4 ör 1 arttır ve en son 5 ör 1 arttır yaptım. Son arttırmam 5 ör 1 arttır. Ve ondan sonra 6 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasını beraber örelim. Bazen bana böyle mesaj yazanlar var. Böyle benim sivri oluyor diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benimki de sivri oluyor. Kadif iplerde nedense böyle oluyor. İpin şeyinden galiba, dokusundan ip rahatlığa açılamadığı için. O yüzden size rahat örün diyorum. Aynı ipli olmasına rağmen bu pembe de tuna, bu beyaz da tuna olmasına rağmen farklı oldu. Nedense dokuşları daha değişik. Yani ip bile kendi markası içinde değişik çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet, sıra başımıza yine geldik. Göz arttırması yapacağız. Önce biraz 10 tane sık iğne yapıyorum. 10 olur 20 olur hiç fark etmez. Yani başlama yerinden değil, biraz daha bu tarafa almak istiyorum. O yüzden de şöyle 10 tane diyelim. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptık. Şimdi göz altında 5 tane arttırma yapıyorum. Hepsine birden batacağım. Hepsi 5 taneye çift batıyorum. Hiç arada atlamadan. Bir, ikinci arttırma. Üçüncü arttırma. Dördüncü arttırma. Ve 5. arttırma. Evet. Bu şekilde 5 tane hepsine çift battım. Ve 5 tane de düz örüyorum. Hiç arttırma yapmadan. 1, 2, 3, 4 ve 5 taneye hepsine tek battım. Ve tekrar hepsine çift batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Hepsine çift battım. Şimdi ben arkadaşlar düğme kullanacağım biliyorsunuz. Eğer siz takma göz takacaksanız bunun hemen arttırma burası, hemen bir üstte şu tam ortasına, arttırmanın tam ortasına takma gözlerinizi takın. Yine aynı burada da öyle tam orta, bir üstte takacağız. Ve ben devam edeceğim. Evet, şimdi buradaki toplam sayımız 52 oldu. Ve bundan sonra 6 sıra düz öreceğiz. Evet, bu arada arkadaşlar aklıma da gelmişken size yeni kanalımdan bahsetmek istiyorum. İkinci bir kanal açtım. Çünkü YouTube örgü sayfasını mesela sadece örgü istiyor. Ve ben de
Ve başka videolar da çekmek istiyorum, biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim size. Onları bu şekil o yüzden de bir kanal daha açtım. Günlük vlog şeklinde. Bugün buraya gittim, şunu yaptım. Pratik bilgiler veya işte bugün şu yemeği yaptım. Hani size de fikirler olsun diye. Bu şekil yeni kanalım Nazmiye Dikmen adı. Abone olursanız, yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bunları buradan size belirtmek istedim. Şimdi örgümüze devam edelim. 6 sıra düz örecektik kafamızı. Ve ben de ona öreyim. Evet, benim birinci yumağım bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci yumağıma geçeceğim. Ve bunu nasıl birbirine tüyüm yaptığımı göstereceğim. Bunun için iplerimizin kadife yerini çekiyoruz. Ve çok hassas çekelim. İpimizi koparmadan. Şu şekilde uzunca çektim kadife ipimi. Diğerini de öyle. Şimdi ikisini birbirine düğüm yapacağız. Bu şekilde. Bilmeyenler vardır belki dedim. Evet. Evet, bu şekil düz yaptık. Düğümsüz, kalın bir düğüm olmadan, ek yeri belli olmadan düğüm yapmış olduk. Evet, ben örgüme devam edebilirim. Gördüğünüz gibi düz oldu. Evet, 6 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi daha önce arttırdığımız gibi tersine bir kesip 5 öreceğiz. Bir kez 5 ör. Sonra diğer sırada bir kez 4 ör. Bir kez 4 ör. Tekrar yapacağız. Bir kez 3 ör. Bir kez 2 ör. Bir kez 1 ör şeklinde kesmeye başlayacağız. Şimdi kesmemize hemen başlayalım. Bir tane kestim. 5 tane tek battım. 5. Tekrar bir kestim. 5 tek. Bu şekilde tekrar yapacağız. Sıra sonuna kadar. Ondan sonra bir kez 4 ör. Sonra bir kez 3 ör. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kafamızı keserken şu an yarım bıraktım. Bir kez 2 ör yapıyordum. Şimdi içine elyafla doldurdum. Çok taş gibi de yapmadım. Yumuşak bir dolduruş yaptım. Şimdi içerisine biraz şu şekil yanlara doğru elyafımı açtım. Ve müzik kutumuzu içine yerleştireceğiz. Ondan sonra kesmemize devam edeceğiz. Sıfırlayana kadar keseceğiz. Şimdi içine bu şekil müzik kutumuzu koyduk. İpimize ortadan çektiğimizde bu şekil kalacak. Tekrar döne döne kesmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi hiç boşluk kalmayacak. Sıfırlayana kadar keseceğiz. Evet arkadaşlar, kafamı sıfırladım. Şimdi ipimi de biraz bu şekil kestim. Çünkü kadifeyle dikmeyeceğiz. İçeriye çekeceğim ipimi. Evet. Bu şekil tamam. Şimdi önce bir gözlerimizi takalım. Benim gibi düğüm yapacak olanlar varsa ön biz dikeceğiz. Diğerleri takmış oldu zaten.
Şimdi onu yapalım. Evet, gözlerimi takacağım yeri belirledim arkadaşlar. Arada 5 ilmek kalacak şekilde arttırma yerimizin 1 ve 2. arttırmamızın ikinci sırasındaki ortaya toplu iğnemi koydum. Yine bu taraftan da 2 arttırmanın ikinci sırasındaki sıramızın ortasına yerlerimi belirledim. Şimdi buraya düğmemi takacağım. Tam arkadan bir yerden giriyoruz. İpimi arkada uzun bırakıyorum. Aynı yerden girdim. Şöyle geniş aldım. Yine aynı diğer toplu iğnemden çıkıyorum. Yine aynı yerden çıktım. Deminki uzun bıraktığım ipin hizasından karşıdan çıkıyorum. Bu şekilde çekeceğim. Çekip bağlayacağım arkadaşlar. İpimizi arkaya bağlayalım. Takma gözü olanlarda aynı daha önceki yüz şekillendirme olduğu gibi aynı hizadan içine çekecekler. Bunu içine saklayalım. Orayı sonra düzeltiriz. Evet, şimdi göz altına da çekmek istersek ona bir çekme yapalım. Yine aynı karşıdan bir yerden girdim. Altlardan girdim. Bu sefer hemen göz altından giriyorum. Şu uzun kalsın, yeniden çekeceğiz. Yine göz altından karşıya geçtim. Evet. Aynı yerden çıkıyoruz. Şimdi bunları çekelim. Bu şekil. Şöyle çekelim. İpimi de içine sakladım. Evet, gözlerimizi yaptık. Şimdi burnumuzu dikelim arkadaşlar. Şimdi ben de kararsız kaldım. Beyaz mı yapsam, pembe mi yapsam diye. Şimdi bu tavşanımı ben beyaz yapmıştım. Ama burnu pembeydi. Şimdi bunu pembe burun yaparsam hoş olmaz. Pembe yapınca, yani bunu pembe yaptığımda bu şekil, burunu da beyaz yapmam gerekecek. O da bana çok hoş gelmedi. O yüzden tekrar beyaz ördüm arkadaşlar. Ve bunu beyazla yapacağım. Buna yakıştı böyle ama buna yakıştıramadım. Siz de pembe örüyorsanız yine bu şekil beyaz burunlu, pembe burunlu yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu dikeceğim. Beyazı dikeceğim yani. Evet, burnumun yerini belirledim. Şu göz hizamızın aynı hizaya
koydum burnumu. Şöyle uzun iğnelerimi kullanacağım. Çünkü top iğneler kısa geliyor. Kadife iplerde. Bir de karşıya tutturuyorum. Bir de buradan. Evet, bu şekilde tutturduk. Şimdi bunu güzel dikelim. Evet, kadife ipimizi dikmek daha kolay arkadaşlar. Şuradan bir yerden gireceğim. Daha önce diktiklerimiz gibi. Bu şekilde dikiyoruz. İplerde hiç görünmüyor arkadaşlar. Böyle dikelim. Evet, burnumu yarıdan biraz fazla diktikten sonra elyaf koyacağım arkadaşlar. Öyle fazla bir elyaf değil. Biraz kabartacak kadar. Çok çünkü yumuşak bir oyuncak yapmak istiyoruz. Amacımız yumuşak olsun. Şöyle biraz elyafımın içine koydum. Tekrar dikmeye devam ediyorum. Evet, burnumuzu diktik arkadaşlar. Şimdi buradaki ipimi ben kesmiyorum. Bununla biraz sonra şuradaki detayı yapacağız. Ağız şeklimizi. Şimdi pembe ipimi taktım. Ve burundaki üçgeni yapacağız. Şimdi bunu burnumun yerine ayarladım. Arkadaşlar bu şekilde aşağıdan ikinci sıra 1, 2, 3, 4 boşluk var. Şimdi buradan yerimizi belirledik. Affedersiniz. Kadifenin tüyleri boğazıma küçük yaptı. Şimdi buradan ortadaki yerimizde oradan tekrar karşıya önce bir yerimizi burnumuzu belirleyelim. Bu şekilde. Sonra bunu işleyelim. Evet, bu şekilde tam ortadaki ilk başladığımız ilmeğimizin içine battık. Şimdi bunu bu şekilde işleyeceğiz. Evet, burnumu güzelce işlediğim, hiç ağırlık bırakmadan ve arkadan çıktım. Şimdi buradan düğümleyip ipimi keseceğim. Bunu da buradan içine gönderelim.
Şimdi buradan da ağzımızı yapalım. Burada kalmıştım ben. Buradan hemen ortaya ilk ortadan çıkıyorum. Başladığımız yerde. Evet, tam ortadan aşağıya doğru hizamızı bulalım. Tam ortadan çıkalım. Aşağıya iğnemle aynı yere batıyorum. Bu şekilde çıktı. Güzelce çekiyoruz ağzımızı. Bu şekilde ağız yapıyoruz. Sıkılıyoruz. Ve bir daha. Aşağıdan bir yerden çıkacağım. İyice çekiyorum. Ve ağzımızı yapıyoruz. İyice düğüm atıyorum. Evet, şimdi kulaklarımızı dikelim arkadaşlar. Kulağımızı tam ortalayalım. Birkaç sefer tutturalım. Rahat dikelim diye açılması. Bu şekil. Kadife ipi olduğu için problem olmuyor. İpler gözükmüyor arkadaşlar. Evet, bir iki tane böyle tutturdum. Bir tane daha, hatta şöyle biraz daha yapabiliriz. Bir de karşıda. Evet. Şöyle. Sağlam olsun. Şimdi kulağımızı hazırladık. Tavşanımızın kafasının tam ortasını buluyoruz. Tam orta ilk başladığımız. Onun hemen yanına yarısını bu tarafa, yarısını diğer kulağı bu tarafa yerimizi ayarlıyoruz. Tam simetrik bir şekilde ortalıyoruz kafamızın üstüne. Şimdi buradan dikmeye başlayalım. Dik bir şekilde tutuyoruz. Bir kulaktan, bir kafadan dikiyoruz. Bu şekil olacak. Evet, kulaklarımıza diktik arkadaşlar. Gayet birbirlerine yapışık dikiyoruz. Hiç boşluk bırakmadan. Özelliğimiz bu. Şimdi gözümüzdeki şu uyku şeyini vermek için bir kapak yapacağız. Hemen ipimi çift katlı yaptım. Uzun iğneme çift kat şeklinde. Hemen gözümün şuradaki bitiş yerinden gireceğim. Şu yandan. Ve aşağıya şu şekil hemen aşağıya arttırdığımız yerin dibine bu şekil yapıyoruz. Ve karşıya tekrar elimize tutalım bir yandan. Aynı hizada olsunlar. Yavaşça çekiyorum. Bu şekilde kapağımızı yaptık. Buradan tekrar
Şuraya. İkinci. Ve yandan çıkıyoruz. Evet, bu kapak biraz fazla olmuş yanına. Şimdi bu tarafa kaydığı için örnek. Halbuki aynı yer yaptım ama bu uzun oldu. Şimdi bunu sökmem lazım. Aynı yerden gelip çıkmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, tavşanımızın bu bölümümüzde kafasını yaptık. Yüzümüzü şekillendirdik. Kulaklarımızı dikmeyin. Hemen gövdemize başlayalım. Gövdemizi kalmıştı. Bunun için Alize Puffy Color ipimiz vardı biliyorsunuz. Bu şekilde. İsteyen bu arayı da kadife örebilir. Öyle şeylikle yap. Zoruna değil yani. İlla bu iple olacak diye. Evet, ipimizi bu şekil düz açalım. 20 tane sayalım. Şöyle düz olsun. Bu ipim de hiç güzel çıkmadı arkadaşlar. Daha önce aldığım daha pofidikti. Bunu da yine başka bir dükkandan aldım. Yani çok fark ediyor nedense ipler. Aynı marka olmasına rağmen aynı şey ama yine de farklı oluyor. Şimdi bu şekil ipimizi yukarıya bakacak şekilde bu yuvarlakları dizdik. 20 tane sayıyoruz. Şunu saymadan bunu sonra içeriye şu şekil bunu dikeriz. Buradan itibaren sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet. 20 tane yukarıya doğru bakacak ve burası bizim enimiz olacak. Şimdi boyuna doğru öreceğiz. Buradaki iplerimizi içinden geçiriyoruz. Alttan yukarıya doğru şu şekil. İpimi şu şekil atarsam daha da kolay olur. Hemen yanındakini içinden geçiriyorum. Şöyle muntazam olsunlar. İyice çekiyoruz. Bunun içinden sırayla hep parmak biliyorsunuz bu işin adı. Parmak örgü. Bunu buradan. Şöyle sıkı yaparsanız muntazam olur. Şöyle elimizde düzelte. Sonuna kadar sıra sonuna kadar bu şekil yapacağız. Örgümüz şöyle düzgün olsun diye. Evet, böyle devam edelim. Her ilmeği içinden geçiriyoruz sırayla parmak parmağımızla. Evet, sıra sonuna geldim. 20 tane ilmeğimin içinden geçirdim. Şimdi buradan bu sefer bu tarafa döneceğim. Aynı şekilde ipimi bu yönüme alıyorum. Rahat yapmak için şu şekil. Buradan devam ediyorum. Dediğim gibi bu ip güzel çıkmadı. Çok dağınık bir ip. İnce, öbürü daha güzeldi. Pofilikti. Yönlerim bile bakın dağınık. Böyle iyice yukarıya yaparak sonuna kadar ilmeklerimizi ite yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı gidiyoruz. Sonuna kadar kullanıyorum iplerimi. Hem çıkmamış oluyorlar.
Evet, ikinci sıramızda bitirdik. Üçüncü sıramızda yeniden aynı şekilde iplerimizi bu tarafa alarak bu tarafa doğru gideceğiz. Bir sağ bir sol devam edeceğiz. Evet, şimdi bunu bu şekilde bırakalım. Çünkü dediğim gibi zamanımız az. Daha yüklenecek. Bunu 15 sıra bu şekilde devam ediyoruz. Sonra bitince de katlıyoruz. Ve ipimizi boynunu dikerken de iğnemi arayayım ben. Şimdi bunu gövdeyi bitti düşünün arkadaşlar. 15 sıra yaptık. Sonra iğnemizi ipimizi takıyoruz başka bir sağlam bir ipe ve buranın aralarından geçiriyoruz. Bu şekilde. Her ilmeğimizin içinden geçireceğiz. Bu şekilde toparlıyoruz. Ben şimdi göstermek için böyle yaptım. Bunu bu şekilde toparladık kafamızı ve tavşanımızın kafasına normal şöyle diktiğimiz gibi dikeceğiz. Tam ortalıyoruz. Bu ipi de arkada kalsın. Şu arkada bırakın ipi. Müzik kutusunun ipi arkada kalsın. Çek, çünkü içinden koyarsak bulamayız hemen. Sonra bir dediğim gibi bundan bir gövdeden dikeceğiz. Şimdi dediğim gibi zaman yüzünden size böyle kısaca anlatıyorum. Yoksa çünkü ben daha bir hafta kızımda kalacağım arkadaşlar. Şey yapamam yani, size bekletmek istemedim. Böyle devam edeceğiz. Ondan önce kollarımı dikelim. Tavşanımızın kollarını kafamıza dikeceğiz önce. Evet, bunları da biraz doldurdum. Aşırı doldurmuyoruz arkadaşlar. Hafif dolduralım. Şöyle bir şurada boşluk olsun. Bundan böyle tavşanımıza dikelim. Şöyle tavşanı önce bir toparlayalım. Kolunu rahat dikelim diye. Birkaç sefer. Evet. Şimdi hemen altımızda 2 çenen sonra 2 dördüncü şu şekil tam ortalıyorum ve kollarımı buraya dikiyorum. Kadife olduğu için dikmesi çok kolay oluyor. Arkadaşlar böyle hiç alttaki falan görünmüyor. Bu da güzel bir avantaj. Evet, bu şekilde diktik. Şimdi karşıdaki kolu da dikeceğim. Evet, kollarımı diktim arkadaşlar. Siz şimdi pratik olsun diye önce kolları dikin. Daha sonra ipimin devamında gövdeyi aynı şekilde yapıp şuradaki boşluğa kolların gövdeyi dikin. Aceleyle ben bu kadar yaptım. Şimdi ipimi burada bırakacağım. İpimi koparmayacağım. Gövdeyi bu şekilde dikeceğim. Hemen bacağını yapalım. Evet, bacaklarımı da hafif doldurdum arkadaşlar. Şu üstü boş zaten. Buraya dikeceğiz. Şuradaki görüntüyü yapacağız patilerimizin. Bunun için şu ortadan giriyorum. Ve hemen kendi rengiyle
ip seçtim arkadaşlar. Pembe renkle. En sondaki pembe ipimden giriyorum. Yine aynı ortadan girdim. İyice çekiyoruz. Pati yapıyoruz. Bu şekil. Tekrar ortadan girdim. Yine diğer karşı taraftan. Şimdi bu taraftan bu şekil. İkişer defa. Evet, sıkılıyoruz. Ve bu şekil patilerimizi yapıyoruz. Arkadan da çıkacağım. Acele ediyorum ya arkadaşlar. Hep aksilik oluyor. Bu şekil patimi yaptım. Buraya da bir tüyümü atacağım. Evet. Ben de çok istemiştim. Tamamen örüp paylaşmayı, ikisini yan yana koymayı çok istemiştim ama olmadı arkadaşlar. Artık gelince tamamen bitireceğim. Fotoğraflarını ikisini yan yana çekeceğim. Ancak o şekilde dediğim gibi plansız böyle işler olduğu için. İki ayağımızı da aynı şekilde yapacağız. Bu ayağımı da böyle demek bu şekilde alacak. Ondan sonra gövdemize bunu şuradaki aralığa iki aralığa tutturup bu şekilde dikeceğiz. Yani bir şey yok. Arası boş. Bir şey yapmıyoruz. Sadece gövdemizi katlıyoruz. Arkaya gelecek. Bu şekil açık gövdemiz. Dikmiyoruz. Burası açık. Böyle tam ortaya katlayacağız. Ve bacaklarımızı buralara dikeceğiz arkadaşlar. Gayet basit. Evet. Gördüğünüz gibi burası da böyle arası boş. Sadece şu araları dikivereceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi kusura bakmayın artık. Bu videomuz böyle oldu. Tavşanımız da bu şekil. Kollarımız burada. Evet, ben artık videomu bitirmek mecburum. Daha hazırlanacağım. Valiz hazırlayacağım kendime de. Evet, bu şekilde arkadaşlar. 3. bölümümüzü bitirdik. Uyku arkadaşımızı yaptık. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar bizim için. Hepinizi öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.